Efendim Nur Viral'le Sen İstersen Özel. Ekran başındaki sevgili seyircilerimiz, bugün hayatımıza dokunan çok önemli bir konusunda uzman bir konukla konuşacağız. Uzman klinik psikolog Kani Ayer bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Şimdi hepimizin hayatına dokunan bir konu dedim. Çünkü hayatımız boyunca hepimiz sevmek ve sevilmek istiyoruz. Bir ilişki seçiyoruz. Bir kadın bir erkek seçtiğimizde aslında bir hayat seçiyoruz ama bazen o yaşadığımız ilişki bizi üzen, yoran, hatta içerisinde gizli manipülasyonlar olan bir ilişkiye dönüşebiliyor. Şimdi bugün Kani Hanım'la beraber aslında yaşadığınız ilişki sizin için iyi mi, yorucu bir ilişki mi, yoksa sağlıklı bir ilişki mi? Canlı yayında adeta bunu test edeceğiz değil mi hocam? Evet. Şimdi o zaman şöyle söyleyeyim. Sağlıklı bir ilişkinin tanımını nasıl yaparsınız? Sağlıklı ilişki içerisinde güvenin olduğu, açık iletişimin olduğu, manipülasyonların olmadığı ve kendinizi özgür hissettiğiniz ilişkidir. Tamam, şimdi o manipülasyon dediniz ya, son dönemde sosyal medyada da çok karşımıza çıkıyor. Evet. O manipülasyonlar ne? Aslında onu konuşalım ama onu konuşmadan önce de şunu sorayım size. Bir ilişkinin sağlıksız olduğunu gösteren işaretler neler? En önemli işaret özgürlüğün bitmiş olmasıdır. Özgürlükten kastettiğimiz ise şu, yani kişi partnerinin ya da eşinin yanında kendini rahat hissetmez. Nasıl oturacağına, nasıl konuşacağına, sürekli ne şekilde davranacağına dikkat etmek zorundadır. Hep bir kontrol mekanizması Hep çalışır, bir kontrol vardır, hep bir onaylanma endişesi vardır, hep bir böyle farklı değerlendirilme noktasında tedirginlik vardır. Bu aslında ilişki diye bahsediyoruz. Yani evliliklerinizde siz lütfen gözden geçirin. Tabii. Yani evliliğinizde, yaşadığınız o beraberlik de size iyi geliyor mu, gelmiyor mu? Evet. İyi gelmiyorsa ne yapacağız tabii burada? Kaçacak mıyız? Onu siz Kaçmayacak söyleyeceksiniz. mıyız? Onarmaya çalışacağız. Eğer ilişkimiz sağlıksız bir ilişki ise onarılabilir mi ona bakacağız. Eğer onarılabilir değilse oradan uzaklaşmayı tercih etmemiz gerekiyor. Peki o işaretler neler? Kendini güvende hissetmek, iyi hissetmek dediniz. Başka? Özgür hissetmek, ne şekilde davranacağına dikkat etmemek. Özgürlükten kastınız ne? İşte özgürlükten kastettiğim bu. Rahat hissetmek. Yani benim davranışlarımı denetliyor mu, kontrol ediyor mu? Burada hata yaparsam ne şekilde bir tepki alırım diye davranışlarınızı özgür bir şekilde göstermekten kaçınmayla kendini gösteriyor sağlıksız ilişkiler. Bu yüzden de partnerinize sürekli açıklama yapmak zorunda hissediyorsunuz. Bunu yaptım ama şundan dolayı yaptım. Aslında yapmamam gerekiyordu biliyorum ama gibi böyle sizi tedirgin eden bir ilişkidir. Ve en son noktada şuraya gelirsiniz. Artık çok yoruldum, artık çok tükendim, sürekli kendime bakmak zorundayım ve kendimi onun için değiştirmek zorundayım diye düşünüyorsunuz. Ne kadar yorucu değil mi? Çok çok yorucu ve bu ilişkinin ne kadar yorucu olduğunu da çoğu zaman insanlar fark etmiyor yaşarken. Evet, Yani aslında normalmiş gibi bu geliyor. yoruculuk, hayattan bu bıkkınlık hali birçok hastalığımızı da tetikliyor. Tabii. Değil mi? Biz şunu o zaman şöyle konuşalım. İlişki için soruyorum. Önce evlilikler için soruyorum size. Bu konuda çünkü sosyal medyada da Kaniye Ayer'in çok güzel paylaşımları da var. Karı koca arasında özel alan var mıdır? Mesela telefona şifre konulmalı mıdır? Evet. Yoktur. Yani vardır yoktur, evet. Var mıdır yok mudur? Şöyle, hem vardır hem yoktur. Tabii ki hani birbirleriyle alakalı özel alanları vardır ama kendilerine ait mahrem alanlarının olması gerekir. İşte bu biraz önce bahsettiğimiz özgürlüğün içerisine bu da dahil. Yani siz sürekli kontrol ediliyorsunuz. Telefonunuz karıştırılıyor, mesajlarınız inceleniyor. Şifre koyduğunuzda bu büyük bir kaosa neden olabiliyor. Tabii biz şifreyi çok önermiyoruz. Şeffaf ilişkiyi öneriyoruz. Özellikle evlilik ilişkisi varsa şeffaf olmalarını öneriyoruz. Fakat her şeyi denetlemek, her şeyi kontrol etmek de kişisel hakların ihlali oluyor. Siz alan ihlali yapıyorsunuz. Peki bir uzman olarak size soruyorum. O şifreyi telefonuna koyan kocam mı suçlu? Ve beni şüpheye sürükleyen eşim mi suçlu yoksa ben mi suçluyum? Onu denetlemeye çalışarak. Bu karşılıklı bir güvensizlik olduğunu gösterir. Aslında oradaki mesele şifrenin oluşu değildir. Şifreyi farklı nedenlerle de koyabilirsiniz. Çocuklarınız sürekli karıştırmasın, özel alanınıza girmesin diye de koyabilirsiniz. Hani Ama onu eş bilir değil mi? Tabii eş bilir. Bu illa art niyetli değildir. Ama akla şu soru geliyorsa, ya ben eşimin şifresini bilmeliyim
diye endişe ediyorsanız orada bir soru işareti vardır. Karşınızdaki kişiyle ilgili bir güvensizlik vardır. İlişkilerin en önemli kriteri, en önemli maddesi de güvendir. Eğer güvenmiyorsanız her şey çorap söküğü gibi bozulmaya doğru gider. Güvenle ilgili bir söz var ya, diyor ya, güven aynadaki çizik gibidir. Bir kere çizildiği zaman nereden bakarsan bak o çizik hep kendini gösterir. Yani Tabii. bir kere güven kaybolduğu zaman ilişkide onu gerçekten tazelemek çok zor. Şimdi özellikle beyler için soracağım bu soruyu. Çünkü zannediyorum erkekler ilişkilerde manipüle etmeye daha yatkınlar, değil mi? Evet. Evet. Peki daha biz yatkın. kadınlar erkeklerin özellikle kullandığı ilişkiyi manipüle eden cümleleri öğrenmek isteriz sizden. Neye dikkat edelim? Ya da Şimdi, kadın erkek ayırmasak mı? Çiftler için mi konuşsak? Ayırmaya da biliriz. Ortak örnekler de verebilir manipülasyonla ilgili. Çünkü bazen bunu çok güzel yapan kadınlar da var manipülasyonu. Manipülasyon sosyal medyanın etkisiyle son dönemde çok güzel öğretildi herkese. Ne demek manipülasyon? Manipülasyon kişinin istemediği halde onun duygularını korkuyla, suçlayarak ya da sevgiyle ve ilgiyle değiştirmeye çalışmaktır. Bize birkaç örnek verir misiniz? Mesela ben senin için bunu yapıyorum, senin iyiliğin için yapıyorum. Ya da benim yapmış olduğum bu yanlış davranışın sebebi aslında senin bu şekilde tepki vermiş olman. En çok bu yapılıyor. Özellikle erkekler tarafından yapılıyor. Sen böyle bağırmasaydın, sen agresif tavırlar sergilemeseydin ben bu ilişkiyi bitirmeyecektim. Ama orada dönüp şunu yapmıyor. Acaba neden agresif tavır sergilemesine ya da bağırmasına sebep oldum? Kadınlar krizle geliyor bazen bana, çiftler. Artık anlaşılamadıkları için, söylendikleri dinlenmediği için fizyolojik reaksiyonlar veriyorlar. Psikolojik reaksiyonları geçmişler. Artık bayılmalar, çılgınlıklar diyebileceğimiz panik atak belirtileri gibi belirtilerle gelen kadın danışanlarım çok fazla oluyor. İlişkiyi incelediğimizde ilişkide anlaşılmamak, dinlenilmemek, erkek dinlemiyor genelde. Peki biz kadınlar gerçekten, erkekler diyor ya hani kadınlar çok konuşuyor. Gerçekten çok mu konuşuyoruz? Yani erkekler mi böyle algılıyor? Kadınların çok konuştuğunu düşünüyor erkekler. Ama erkekler de çok belki anlamak istemedikleri için, dinlemeyi sevmedikleri için kadın daha fazla anlatmak zorunda hissediyor. Kadın beyni, erkek beyni çok farklı. Erkekler bana çift terapiste şunu söylüyorlar. Hocam ben çok düz bir erkeğim, ben direkt çok kolay biriyim, benimle anlaşmak çok kolay diyor. Ama o direkt noktayı kadın bulmakta zorlanıyor. Bulsa bile yanlış yeri bulduğunu söyleyebiliyor. Duyarsız kalabiliyor. Erkeklerin duyarsızlığı, detaylara çok takılmayışı, kadınların ise biraz daha detayları önemseyen duruşları Evet. kavgaların en büyük sebeplerinden biri oluyor. Tabii manipülasyon cümlelerinden mesela bir örnek vereyim, çok sık karşıma geliyor bu sıralarda. Erkek diyor ki ben diyor senin diyor sıradan bir kadın olmadığın için sevmiştim seni diyor. Ama bakıyorum ki verdiğin tepki diğer kadınlar gibi. Şimdi bunu söylediğinde Eyvah. iltifat mı ediyor, hakaret mi ediyor anlayamıyorsunuz. Aslında vermiş olduğu duygu tamamen suçluluk. Kadın kendine bakıyor, diyor ki ben eskiden daha yüce bir varlıktım onun gözünde, daha değerliydim. Çünkü sıradan bir kadın değildim. Bu arada neden sıradan kadınlar bu kadar kötü oluyor? O da tartışılacak bir konu. Peki bu söylediğiniz manipülasyon cümlelerini son dönemde hepimiz de biliyoruz. Yani bir narsizm almış gidiyor ve Evet. daha çok sanki narsizm erkeklerde mi görülüyor bilmiyorum. Hep erkekler üzerine konuşuyoruz. İlişkilerde daha çok erkeklerde görülüyor diyebilirim. Yani ben de kendi danışan istatistiklerime baktığımda kadın narsist oranı biraz daha düşük ilişkide. Ama anne olarak kadın narsist oranı az sayıda değil diyebilirim. Ama Peki, ilişkide biraz daha erkekler ön planda. hep narsistler mi manipülasyona meyillidir? Şöyle, narsistlerin çok sık kullandıkları bir tekniktir manipülasyon tekniği. Onlar bunu çok profesyonel kullanırlar. Fakat herkes manipülasyon yapabilir ki yapıyorlar da. O yüzden bize kadınlar geldiğinde şöyle diyor, benim eşim narsist. Direkt cümleye bu şekilde giriyorlar. Diyorum ki durun bir bakalım gerçekten narsist mi? Yani bir insana narsist teşhisi sadece manipülasyon yaptığı için koymak doğru değil. Ama enteresan bir durum var. Ergenlerde bile şunu duyuyorum. Hocam diyor,
şey diyor, çok fazla diyor yüz vermiyorum diyor, ghostluyorum diyor. Mesela o ghostlama dedikleri ifade de onu görmezden gelme, duyarsızlaşma, mesajlarına hemen dönmeme gibi teknikleri bir manipülasyon tekniği olarak sosyal medyadan öğreniyorlar ve birbirlerine de uyguluyorlar ve bunu da gayet profesyonel bir şekilde çocuklar, ergenler bile uyguluyor. Bu da çok kötü bir şey Çok yani. kötü. Çünkü taşıma suyla değirmen döndürüyorsunuz. Evet. 2 tane öğrendiğiniz cümleyle aslında ilişkinizi yönetmeye çalışıyorsunuz. Mesela yıllardan beri özellikle biz kadınlara, kız çocuklarına hep fedakarlık öğretilir. Ama ben bu yaşımda öğrendim ki feda ile hiçbir kar elde edilemiyor. İlişkileri kurtarmak adına çok da fedakar olan kadınlara ne söylersiniz? Evet. Şimdi fedakarlık olması gereken bir şey bir ilişkide, evlilik ilişkisinde de, diğer ilişki türlerinde de. Ama dozunda olması gerekiyor. Ama hep kızlara öğretiliyor fedakarlık. Aşırı fedakarlık belki günümüzde o kadar çok öğretilmiyor. Hatta tam tersi öğretiler de var. Biz saçımızı süpürge ettik, bak kıymet görmedik, sen sakın böyle yapma diyen anneler de son Belki bu da yıllarda, zarar değil mi? Arttı tabii. Burada da direkt ön yargı oluşturuyorsunuz. Yani fedakarlıkta bulunursan ezilirsin, aşağılanırsın, çok fazla kendinden verirsin tavsiyesidir bu. Gerçekten de aşırı fedakarsanız öncelikle karşı taraf size bir süre sonra saygı duymamaya başlıyor. Ve onun işlerini, onun sorumluluklarını da onun yerine getirdiğiniz için tembelleşiyor. Tembelleşiyor, geri çekiliyor, sorumluluk almıyor. Bir bakıyorsunuz her şeyi yapan sizsiniz. Ne yapmak lazım? Bir kadın, Burada- bir erkeğe sorumluluk duygusunu nasıl aşılar? Yani öğretilebilir bir şey mi bu? Şöyle bence yine en büyük sorunlardan biri de bu da başka bir konu ama rol konusu. Evliliklerde ve ilişkilerde roller çok karışmış durumda. Kadınlar böyle feminizm ya da eşitlik adı altında sürekli erkekle her şeyi ben de yapabilirim telaşına ve yarışına giriyorlar. Erkek de diyor ki yapabiliyorsan yap, al bu bidonu da kaldır işte suyu, damacanayı yerine koy. Mesela bu damacana konusu çok büyük krizdir birçok evlilikte. Kadın da diyor ki sana mı muhtacım? Alıyor, sırtlanıyor, koyuyor. Ama bir süre sonra bakıyor ki hem erkek işi yapıyor hem kadın işi yapıyor. Ben kadınlara diyorum ki lütfen kadın olduğunuzun farkında olun. Kendinize değer verin. Erkeklerle rol kavgasına girmeyin. Eşitlik peşinde olmayın, adalet peşinde olun diyorum. Bırakın onlar yapsın. Siz bıraktığınızda erkek içgüdüsel olarak kadını korumaya ve kadın ihtiyaçlarını gidermeye yatkın bir Ben varlık. buradan bütün kadınların sesini duyar gibiyim, değil mi? Ya bırakıyoruz hocam, bırakıyoruz da yaptıkları yok. Bekleyecekler. Kaç gün? İşte o kişisine göre değişir. Tabii bu biz televizyonlarda ya da sosyal medyada konuşurken genel geçer böyle önerilerde bulunuyoruz ama bazen bu genel geçer öneriler tutmaya da biliyor. Mesela çok yakın zamanda denk geldim. Bir danışanımın eşi diyor ki hocam sosyal medyada bir video izlemiş, bir aile danışmanı ya da bir psikoloğun videosunu izlemiş. Orada diyor ki eğer eşinizde bu özellikler varsa ondan kaçın, uzak durun, boşanın. Eşim diyor beni boşamaya karar verdi. Bu videoları ne yapacağız, nasıl engelleyeceğiz şeklinde yakınan danışanlarım var. Peki, yani her çiftlere- duyduğumuza inanmayalım. Karşı tarafı Artık zaten tanıyalım. bunu biliyoruz yani. Sosyal medyanın aslında nasıl ilişkilerimize, sağlığımıza zarar verdiğini. Çünkü hakikaten konuyla ilgili 2 tane fikri olan çıkıp tarif veriyor, düşüncesini söylüyor, ilişkileri yönetiyor. İşin uzmanı olarak çiftlere temel tavsiyeniz ne? Çiftlere temel tavsiyem birbirlerini dinlesinler, dinlemeyi öğrensinler. Boşanmalarla ilgili en son baktığım istatistiklerde ben 1. sırada açıkçası aldatmayı bekliyordum boşanma oranı Nedir? olarak. İletişim problemi. Ve bize gelen çiftler aldatmayla çok gelmiyorlar. Onlar zaten halletmiş oluyor meseleyi, ayrılmış oluyorlar. Konuşamadıkları için mi? Tabii konuşamadıkları için, üslup sorunu için, iletişim kuramadıkları için geliyorlar. Ayrı ayrı aldığımda ben çok güzel iletişim kuruyorum. Her ikisi de pırlanta gibi harika insanlar. Ama bir araya geldiğinde o dinamiği yakalayamıyorlar. Evlilik bana göre dans gibidir. Yani birlikte senkronize bir şekilde dans etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Çatışmaktan çok. Birlikte yürümeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bunu yaptıklarında, iletişim sorununu çözdüklerinde hiçbir evlilik, yani çok temel sorunlar yoksa sadakatsizlik gibi kurtarılamayacak bir evlilik değildir. Yani dans gibi derken 1 adım ileri 2 adım geri diyorsunuz. Evet, uyum. Yani Uyum uyumu çok önemli. yakalayacaksınız. Peki
Kani Ayar, çok teşekkür ediyorum. Uzman teşekkür klinik ederim. psikolog. Dediğim gibi sosyal medyada ilişkilerle ilgili çok güzel şeyler paylaşıyor Kani hocamız. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel günler diliyorum. Sağlıklı günler, konuşabildiğiniz günleriniz olsun.